İsrail merkezli bir gazetenin haberine göre İsrail savaş uçakları Yemen'e hava saldırısı başlattı. Saldırıda Hudeyde limanındaki petrol yüklü tankerler de havaya uçtu. Şimdi bu saldırının perde arkasını sizlerle konuşalım. Ne ile saldırı gerçekleşti? Onu da soruyor olalım. Ayağa davet edelim isterseniz sizi, buyurun. Yani İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 6 tane savaş uçağı tanker uçaklarla beraber havalanmış. En son görüntüsü zaten İsrail'in Eilat kenti üzerinde. Daha önceki yayınlarda hep söylediğimiz bir mesele vardı. İsrail uzun mesafeli hava operasyonları yapamıyor diye. Bu Türkiye'nin sondaj meselesi gündeme geldiği zaman özellikle Doğu Akdeniz tarafında Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail, Amerika ve İngiltere'nin katılımıyla ortak harekatlar yapmıştı. Tabii bu hava tatbikatları genelde hep İran'a yönelik bir simülasyon olarak görülse de biraz detayına baktığımız zaman İsrail'in beceremediği bir mesele vardı. O da tanker uçağı da olmamasından dolayı havada ikmal meselesiydi. Bugünkü Yemen'e yönelik, Hudeyde'ye yönelik saldırı İsrail için de bir ilk. Çünkü havada ikmal yaparak, yani yakıt tankerleri, tanker uçak kullanarak ilk uzun mesafeli düzenlediği hava saldırısı oldu. 2 tane F-35 Adir, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in özelleştirmesi izniyle verdiği 2 tane F-35 savaş uçağı var. Doğal olarak şimdi Kızıldeniz haritasını gören izleyicilerimiz, peki İsrail ile Yemen arası bu kadar mesafe varken nereden uçtu bu uçaklar diyecekler. 2 tane rota var. Bir tanesi zaten Kızıldeniz rotası. Artık bunda gizlemeye gerek yok. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden Akratori üstünden kalkan İngiliz savaş uçaklarının en az 7 kere Amerikan uçakları ile beraber Yemen'i vurduğunu biliyoruz. Kızıldeniz'de genelde Mısır hava sahası kullanılıyor. Örtülü bir biçimde Mısır genelde yalanlıyor. Bugünkü, yani yaklaşık 1 saat önceki bombardımanda da 2 şüpheli ülkemiz var. Bir tanesi Ürdün ve bir tanesi de Mısır. Benim tahminim Mısır hava sahası kullanılarak bu uluslararası hava boşluğundan, koridorundan bir şekilde Yemen'e kadar gelinmiş. Burada vurulan yerler de ilginç. Şimdi Hudeyde limanı genelde İran'ın bir casus gemisinin olduğu, aynı zamanda yakıt tedariki yapılan bir bölge. Şimdi benim edindiğim bütün görüntülerde yakıt tankları vurulmuş. Limanda bu getirilen gemilerden boşaltılan yakıtlar vurulmuş. İlginç olan nokta, hiçbir İran destekli Husi milislerine ait hiçbir askeri hedef vurulmamış. Yani bir mevzi. Çünkü burada Hudeyde limanının etrafında bir şey var. Hava savunma sistemleri vesaire, İran'ın da verdiği, kendilerinde satın aldığı hava savunma sistemleri var. Burası tabii deniz seviyesinde olduğu için bu bölge genelde sıcak. Sıcak bir bölgedir. Dağlıktır da. Hani bilgi olsun diye de söyleyeyim. Burada tabii biraz İran işin içine girince mezhep meselesi de giriyor. Şafii mezhebinden ağırlıklı %65. Zeydiler vardı. İran sayesinde onlar da mezhep değiştirip artık İran çizgisinde bir mezhep benimsediler. Genelde de nüfus hep buralara yoğunlaştığı için tarım vesaire. Genelde problemleri Yemen'in hep Suudi Arabistan sınırına, yerleşimler az olduğu için hep bu gördüğünüz noktada Suudi Arabistan sınırına sürekli saldırılar ve sızmalar yapılıyor. O yüzden de genelde hep konuştuğumuz yerler, bakın, Sada, Hacced, Sana, Hudeyde, Taiz ve bir de burada Adem var. Bu da meşru hükümetin bulunduğu bölge. Ve dediğim gibi bu bölge Kızıldeniz'i tamamen kontrol altına alıyor. Bir de burada gördüğünüz ufak tefek şeyler var, noktalar. Bu pek bahsedilmez. Yemen açıklarında çok sayıda ada var. Bu adalarda bir ara Kızıldeniz'in askerileştirilmesi olarak çok tartışılan, İran'ın buralara, bu adalara hava savunma sistemi ya da sinyal bozucu, elektronik harp sistemleri yerleştirdiğine dair iddialar vardı ki bir kısmının ben doğru olduğunu da biliyorum. Çünkü Sudan'da da gene İran bir üs kurmaya çalışıyor. Bu bölge askeri anlamda çok sayıda ülkenin askeri üssüne ev sahipliği yapan bir coğrafya. 32 kilometre genişliği var, 26 kilometre boyu var ve bu bölgelerde de baktığımız zaman çok sayıda ülke demişken onları da söyleyeyim. Elektronik harp üsleri var, bu adalarda da var. Bu elektronik harp dediğimde uçaklar mesela normalde Yemen'deyken GPS'e baktığınız zaman örneğin Beşiktaş'ta gözüküyorsunuz. Ya da buraya geldiğiniz zaman normalde Taiz'desiniz, Taiz üzerindesiniz ama GPS, yani elektronik karıştırma yaptığınız için Moskova'da gösteriyor gibi. Yani yönünüzü bulamıyorsunuz, ineceğiniz yer belli değil.
karma karışık uçakların kafasını karıştırıyor. Ve bu bölge en çok elektronik harbin uygulandığı bölgelerden bir tanesi olmasına rağmen şu an en az 6 tane İsrail savaş uçağının Hudeyde'de yakıt ve işte bunların depolandığı yerleri vurduğunu söylemek mümkün. Bir de izninizle son kez şunu da söyleyeyim. Burada tabii Yemen meselesinde şunu da söylemek lazım. Suudi Arabistan'la Yemen arasında bir barış süreci vardı. Bu halen devam ettiriliyor. Yani Gazze'ye destek saldırılarına rağmen Suudi Arabistan Yemen'le bu saldırıların, kendi topraklarına düzenlenen saldırıların son bulunması amacıyla bir barış sürecini destekliyordu. Ama şimdi bu günden sonra muhtemelen şöyle bir tabloyla karşılaşacağız. Hudeyde'nin vurulmasından sonra Yemenli Husiler muhtemelen potansiyel olarak bir kez daha İsrail'i insan savaşlarıyla vurmaya çalışacaktır. Ama işte yakıt tanklarının vurulması meselesi ya da bu enerji altyapılarının vurulması bu limanda insansız hava araçlarını hareket ettirmeyecek şekilde İsrail özellikle ben vurduğunu düşünüyorum. Evet, bu da vurulma anına dair görüntümüz. Bu gördüğünüz görüntü bu yakıt depolarının olduğu, yani gemiden indirilen depoların olduğu Hudeyde limanı burası. Evet. Size demiştim işte hava sıcak vesaire ve sivil halkın şu an benzin kuyrukları oluşturduğunu ve bidonlarla motosiklet çok kullanılıyor gene burada ve arabalarına ya da işte minibüsler var yerel halkın kullandığı, bunlar hızlı bir şekilde benzin almak için kuyruklar oluşturdu. Gene sivil halk etkileniyor. Bu günlük yaşamı etkileyecek bir şey. Şunu da belirtelim. Bu Hudeyde limanı neden önemli? Yemen'deki insani yardımlar da dahil olmak üzere ihracatın %70'inin döndüğü bir limandan bahsediyoruz. Ama şimdi vurulduğu zaman tabii bu muhtemelen bunun içerisindeki vinçler de vuruldu. Zarar gördü. Liman daha altyapısı da hasar gördü. Yani buraya en az bir ay artık hangi ülke nasıl yardım edecek bunu da bilmiyoruz ama İran'dan başka. Bu limanında hani şu anki görüntülerde bu Mendirek tarafındaki depolar vurulduğunu düşündüğümüz zaman en az bir ayda ayağa kalkması da zor. Yani olan gene Yemenliler olacak, gene halk olacak.